Allah'ın elindedir. Onun için zulmetmek diye bir kaide yoktur. Çünkü bir adamın başka bir adama zulmetmesi için onun mülküne gitmesi lazımdır. Zulüm ne demektir? Mülkünün dışında olan bir şeyde zalimlik yapmak. Yerler ve gökler Allah'ın değil midir? Allah'ındır. Bütün kullar, cinler, melekler, insanlar Allah'ın değil midir? Allah'ındır. Şu halde Allah bütün kullarını ateşe atsa zulmetmiş olur mu? Bakın, Müslüman, gayrimüslim, ne kadar insan varsa, ne kadar cin varsa, melek varsa, bunların tamamını Allah cehenneme atabilir mi? Böyle bir iradesi, böyle bir gücü var mı? Var. Kim karşı koyabilir? Kimse karşı koyamaz. Çünkü kimse de buna zulüm diyemez. Niye? Mülk onun, insanlar onun, cinler onun, melekler onun. Bir kafiri, hayatı boyunca Allah'a isyan etmiş olan bir kafiri, sadece ömrünün sonunda bir Allah dostuyla tanıştığı için, bir salih müminle tanıştığı için affedip cennetine koyabilir mi? Yüzlerce örneği var. Hayatı küfürle geçmiş. Yahut da Müslüman görünümlü, ben Müslümanım diyor, hayatı içki ve zina ile geçmiş. Son döneminde bir salih dervişle tanışıyor, namaza başlıyor, tövbe ediyor. 2 hafta sonra ölüyor. Bütün hayatı 50 yılı isyanla geçmiş, son 2 haftasında tövbe ediyor. Allah bu kulu cennetine koyuyor. Böyle bir özgürlüğü var mı? Allah böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Kim karşı gelebilir? Sorum şu. Kim karşı gelebilir? Ya bu nasıl adalet? Ya Rabbi sen bunu nasıl yaparsın ya diyebilir misin? Yahu mülk onun. Kardeş, bütün mülk onun olduğu için kimse karşı gelemez. Dünyada 1,5 milyar Müslüman var. Bunların hepsi vazifesini yapsın. Vazifelerini yerine getirsin. Mahşer günü çıktık meydana. Allah Teala dedi ki ben sizin hepinizi cehenneme koymayı takdir ettim. Yapabilir mi, yapamaz mı? Yapabilir. Ancak ehl-i sünnet alimleri ne buyuruyor? Bunu yapabilir ve bu zulüm olmaz. Ancak Allah Teala emirlerini yerine getirenlere cenneti vaat ettiği için bu onun adaletine sığmaz. Bu kitapta ne buyuruyor? Benim istediğim gibi yaşarsanız Allah'tan, yaratıcınızdan korkmanız gerektiği gibi korkarsanız ben sizi cennete koyarım. Cennet nasıl bir yerdir? Ebedi olarak huzur içinde yaşayacağınız bir yerdir. Olay budur kardeşler. Şu halde kimse Allah'ın mülkünde Allah'a posta koymaya kalkışmasın. Bu Yahudilere niye izin veriyor? Müslümanlara bu kadar sıkıntı çektirmesine niye izin veriyor? Kardeşim, sınav edilmeden ehliyet bile alamıyorsun ya. Bir haber okudum geçen gün. Camide tuvalet bekçisi arıyorlar. Ve sınav açmış. Cami görevlileri sınav. Tuvalet bekçiliği yapmak için adam sınav açmış ya. Caminin tuvaleti için bile insanlar sınav oluyor. Cennet için Allah sınav etmeyecek. Ben sınav olmak istemiyorum diyorsun. Böyle bir şey olur mu kardeşim ya? En basit bir memur bile, en alelade memur bile sınav oluyor. Devlet sınav yapmadan memurluğu almıyor. Ama ebedi olarak huzur içinde yaşayacağın bir yere sınavsız girmek istiyorsun. Bu makul değil, mantıklı değil kardeşim. İyi düşünmüyorsun.